Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda, önceki videoda lokalde çalışan modelleri karşılaştırmak istediğimi ve günlük hayatta bu modelleri kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Bunu hem kendim test edip hem de size göstermek istediğimi söylemiştim. Fakat hiç umduğum gibi gitmedi işler. Dolayısıyla bu video bir başarısızlık videosu aslında bu manada. Biraz bol konuşmalı bir video olabilir bu arada, baştan onu söyleyeyim. Şöyle ki birazcık araştırma yaptım. 3 tane model belirledim kendimce. Bu modellerle beraber kendi bilgisayarımda, bu arada benim bilgisayarım, tekrar altını çizeyim, MacBook Air M1 16 GB olan versiyonu. Bu 3 modelin ikisini bilgisayarıma indirdim. Birkaç deneme yaptım. Fakat yaptığım her denemede, her defasında daha doğrusu çok fazla problemle karşılaştım. Dolayısıyla bu işin bu şekilde yapılamayacağı kanaatine vardım. Bu modeller, işte meraklısı için söyleyeyim, Gemma 4'ü indirdim. Hatta direkt şöyle göstereyim size. Açıkmış burada zaten. QN 3.5 ve Gemma 4'ü aslında indirmiştim. Şöyle listeme bakayım. Llama 3'ü deneyecektim. Bir de DeepSeek'in bir modelini deneyecektim. Ama dediğim gibi bu modeller bile size'ları küçük olmasına rağmen, bir tanesi 9 milyar parametreli. Bunun Gemma 4'ü bilmiyorum, bakarız. Lokal bilgisayarda hiç umduğum gibi gitmedi işler. Burada tabii benim bilgisayarımın performansı da çok belirleyici bir faktör. Hatta direkt belirleyici faktör. Fakat genel olarak zaten bizim kullandığımız bilgisayarlar bu ya da buna benzer bilgisayarlar olduğu için tutup da gündelik hayatımızda işte en güncel, en yüksek RAM'i olan makineyi baz alıp da bir inceleme yapsaydık çok da fazla bir anlamı olmayacaktı. Hatta o imkanım da var bu arada, onu da söyleyeyim. O işi bilerek girmedim. Çünkü o daha, nasıl söyleyeyim, hayalci bir yaklaşım olurdu diye düşündüm. Burada birkaç tane konu var video çekmemle alakalı olaraktan. Bunlardan bir tanesi şu: biz sıkça şeyi görüyoruz internet dünyasında. İnsanlar bir şeyler söylüyor, bir şeyler paylaşıyor. Ama bu söyledikleri, paylaştıkları şeyler bizim normal gerçek gündelik hayatımızda, gündelik hayatımıza adapte etme noktasında bize bir sürü problem çıkartıyor. Buradaki temel sorun şu oluyor genelde: anlatılan şeyle bizim istediğimiz şeyin aynı şey olmaması. Bunu çoğu zaman biz kıyaslayamıyoruz. Şimdi mesela bu lokal modeller, işte örnek veriyorum, Gemma 4. Gemma 4'ü bir ChatGPT gibi kullanabiliyorsunuz. Ve modeller iyi bu arada. Vibe'ını aldım. İşlem gücü olsa, biraz iri bir model olsa iş görecekmiş gibi bir izlenime, hissiyata büründüm. Fakat şu iki konuyu birbirinden ayırmak lazım. Bir modelle, lokal bir modelle, bu muhtemelen ChatGPT'sinde, diğer modellerde de aynıdır, normal chat yapıp sohbet etmek başka bir şey. Geliştirme yaparken sol taraftaki şu kısımdan bahsediyorum, client'tan bir prompt girip iş yaptırmak başka bir şey. Yine aynı şekilde editörün içinden bir git commit mesajı oluşturmak için lokal LLM'i kullanmak bambaşka bir şey. Dolayısıyla da benim kendi deneyimim doğrultusunda özellikle bu şekilde chat yapıp bir şeyler yaptırmak birkaç açıdan çok zorladı, çok zorlayıcı oldu. Bunlardan bir tanesi doğal olarak beklemek. İnanılmaz uzun sürüyor yaptığı iş. Şuna da bir şey demeyecektim. Uzun sürsün, sorun yok, ama iş bittiğinde çıktı iyi olsun, ama çıktı da iyi olmadı. Mesela bu örnekte bir tane sıfır view uygulaması oluşturdum. Bu uygulamanın içine dedim, şu app.view dosyasının içine bir tane hesap makinesi koy. Şurada bir yerde vardır prompt. Çok önemli değil. Bizim odaklanacağımız şey o değil. Fakat gördüğünüz gibi burası böyle oldu. Template burada başlamış. Yani çok çok dramatik hatalar var, öyle söyleyeyim size. Sintaks hataları var. Ve şu şansı da verdim. Bu arada bir sürü deneme yaptım da bu en son yaptığım deneme. Burada vazgeçtim zaten. Bir şeyler yapmış bu arada. Ona bir şey demiyorum dediğim gibi. Ama tabii çalışmıyor. Git dedim, burada işte bir sürü sintaks hatası var. Git onları düzelt. Güya düzeltti. Düzeltmedi de düzeltemedi. Dolayısıyla benim gözümde fail etti ve şöyle söyleyeyim, yarım saat falan sürmüştür bu işlemin yapılması. Bu süre zarf içinde de bilgisayarın canı çıkıyor. Yani siz bilgisayara bir şey yaptırırken bu şekilde herhangi başka bir şey yapma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Dolayısıyla işte insanlar farklı bir makinede LLM çalıştırıp dışarıdan onu kullanıyorlar ya, ben onu çok, dediğim gibi, ben uğraşmadığım şeyi, denemediğim şeyi arkadaşlar anlayamıyorum. Yani istediği kadar bana anlatsın, istediği kadar göstersin, anlamıyorum. Benim onu yaşamam lazım. Dolayısıyla onu artık iyi deneyebiliyorum. Yani lokal bir bilgisayarda, şu günün ortalama makinelerinden bahsediyorum tabii ki de,
LLM çalışırken arka tarafta sizin gündelik işlerinizi yapma şansınız bayağı bir zor. Tabii bu modelden modele değişkenlik gösteren bir şey. Uğraştığınız işlerle de alakalı tabii ki burada. Burada bir sürü parametre var ama lafı uzatmıyorum videonun girişinde. Bu arada bir giriş yapmaya çalışıyorum. Alayım bilgisayara bir tane lokal LLM koyayım, işte ollamayla çalıştırayım. LM Studio ile çalıştırayım. Onu da gelip bağlayayım bir client'ına, yapay zeka client'ına kullanayım. Çok mümkün bana gelmedi. Dolayısıyla da tüm planımdan, programımdan vazgeçtim. Planım da şuydu. Bunu yapmak isteyen varsa, denemek isteyen varsa da denersek güzel olur. Bir gün tekrardan bu konuyu gündeme alıp eğer şartlar düzgün yaparsa, oluşursa tekrardan bu hikayeyi de yapmak istiyorum. Bir veri tabanı oluşturmak istiyorum bu minvalde. Şimdi ben şunu yapacaktım. Bir tane ChatGPT ile konuştuk. Bir benchmark ortamı, bir kurallar silsilesi aslında oluşturduk. Burada temel olan şeyler şunlar. İşte bunları geç. Şöyle yapacaktım. İşte sıfırdan kod ürettirecektim. Git bana bir komponent yap gibi. Altta promptlar da var. İşte üretti diyelim ya da benim kendi yazdığım ya da AI'ya bilerek refaktör edilebilitesi olan bir kod verip git bunu refaktör et diyecektim. Oradan bir puan gelecekti. Bir bug fixletecektim. Oradan puan. Gidip ilgili şeyin testini yazdıracaktım. Gibi bu şekilde görevleri verip bir ortalama bir puan verip LLM'e ona göre de bir liste hazırlayacaktım. Ama dediğim gibi çok da mümkün olmadı. Burada şeyler var. İşte unit testi nasıl yazacak? Ve burada adil olması için tabii ki de her modele belki de 2 kere 3 kere yaptırmak lazım aynı şeyleri, görevleri ki iyicene bir ortalamasına bakmak için. Çünkü biliyorsunuz doğası gereği bir kere söylüyorsunuz bambaşka yapıyor, başka bir sefer söylediğinizde bambaşka yapıyor. Bu arada lokal LLM'ler ya da bende öyle oldu bilmiyorum. Zaman zaman çok hang oluyorlar. Yani yazıyorsunuz bir şey bekliyorsun hiç response üretemiyor. Yani stabil değil, onu söylemeye çalışıyorum. Daha doğrusu biz alıştığımız için bulayım tekrar şu Obsidian'ı. Alıştığımız için çok bana çok aşırı kullanışsız geldi. Tekrar altını çiziyorum. Ama denemek görmek lazım bu arada. Onu da söyleyeyim. İşte burada bir dediğim gibi tablo oluşturup model bu, architecture bu, parametre bu, quantization'ı bu, işte size'ı bu gibi. Bu arada şunları da aslında kabaca söyleyeyim ne olduğunu. Bu video en azından bir bilgi içersin o manada. Şimdi geliriz oraya. Burada başka bir şey var mı? Yok. Şimdi biz modellere bakarken şu arkada da Ollama'nın açık listesi. Burada Ollama'yı tercih ediyorum. Dediğim gibi alışkanlık tamamen. Başka hiçbir esprisi yok. Tamam, en popüler neymiş bu? GLM 5.2 diye bir model. İşte konteksti 976K token'mış. Size'ı da 756.000. Buradaki 1000 diyorum. Billion bu. Milyar. 756 milyar parametreli. Şimdi buradaki parametre, kontekst falan nedir? Birazcık onları anlatmaya çalışayım kendi bildiğim kadarıyla. Aslında anlatmak da demeyelim de kabaca bahsedelim onlardan. Şimdi öncelikle biz bir modele bakarken ya da OpenAI bir model duyurduğunda, Google duyurduğunda direkt şöyle giriyor söze. 756 milyar parametreli. Bu parametre ne demek? Aslında parametre bizim LLM'in boyutu. Şimdi bu arada ben de tam olarak bilmiyorum bunu. Yani işin bu tarafı çok derinlemesine anlamaya kalktığınız zaman bizim yazdığımız kod kadar anlaması basit bir hikaye değil. Dediğim gibi ben onu anlatacak kadar bilgiye de sahip değilim. O kadar da işi bilmiyorum. Ben sadece genel kültür olarak parametreyi gördüğün zaman ne anlamalısın minvalinde bir açıklama yapıyorum aslında. Dolayısıyla bu modelimizin dediğim gibi boyutunu ifade ediyor. Ama burada şunu unutmamamız lazım. Modelin boyutu büyük diye model iyi demek olmuyor. Bu burada tamamen modelin mimarisi dediğimiz konu devreye giriyor ya da farklı mekanizmalar var burada. Dolayısıyla biz bu model 756 milyar parametreli, öbürü de uydurarak söylüyorum 300 milyar parametreli, demek ki bu ondan iyidir diyemiyoruz. Dolayısıyla bir model LLM eğitilirken kullanılan data, mimarisi, eğitimin süreci, yapılan fine tuning gibi aşamalar buradaki parametre sayısını etkiliyor. Bir de var burada. Bir de MOE miydi neydi? MOE diye bir şey var. Bazı modellerde MOE diye bir şey görürsünüz daha doğrusu şu. Bunu da ben bu işi kurcalarken fark ettim. MOE Mixture of Experts diye bir tanımın kısaltılmış hali. Aslında anladığımı söylüyorum.
Biz dışarıdan baktığımızda bir tane LLM görüyoruz ama aslında içeride 2 tane ya da birden fazla diyelim LLM oluyor. Bunların aynı anda ikisi de çalışmıyor bu arada. Hangisine ihtiyaç varsa o aktif olup cevap veriyor. Bu da öyle bir mimari. Dediğim gibi şeyin de bir mimarisi var aslında modellerin. Bu şekilde neydi? Parametre meselesi. Kontekst diye bir şey var. İşte 512K, şöyle tıklayalım tekrardan. Geri nasıl geleceğim? Şöyle gelelim. İşte şu kimiye tıklayalım. Kimi de popüler şeylerden. Şimdi 256K demek 256 bin tokenlık bir konteksti varmış bu modelin. Bu da şu demek aslında. Biz modele bir şey yazıp gönderdiğimizde, yani biz merhaba yazdığımızda bir token gidiyor LLM'e. O da o tokenları işte anlayıp ona göre bir cevap üretiyor. Buradaki kontekstin büyüklüğü aynı anda görüp anlamlandırabildiği token sayısı. Dolayısıyla kontekst ne kadar büyükse aslında hafızası o kadar yüksek diyebiliriz. Ama bu yine tek başına bir anlam ifade etmiyor şu şekilde. Kontekst ne kadar büyükse model o kadar akıllıdır, o kadar fazla biz bir kere de verebiliriz diyemiyoruz. İşte mesela denk gelmişsinizdir. Şimdi anlatmıştık. Bir önceki videoda da direkt göstererek anlatmıştım. Şimdi siz LLM'le yazışırken bir mesaj yazıyorsunuz. LLM size bir mesaj veriyor. Bir mesaj yazıyorsunuz. LLM size bir mesaj veriyor. Gide gele kartopu gibi bizim şeyimiz büyüyor. Payload'umuz. Aslında o bizim buradaki kontekste tekabül ediyor. Öyle düşünebiliriz. Biz onu alıyoruz, modelin içine veriyoruz. İşte open code ya da ne kullanıyorsanız CLI bilmiyorum. Zaman zaman kontekst büyüyor. Hatta onu gösteriyor kontekstin size'ının büyüklüğünü. Bir noktaya geldiği zaman örnek veriyorum %38, %40 olduğu zaman kontekst onu bir tur küçültmeye çalışıyor anlamlı bir şekilde. Ondan sonra devam ediyor. Neden? Çünkü şundan kontekst çok büyüdüğü zaman bu sefer LLM'in halüsinasyon görme olasılığı artıyor. Bizim istediğimiz kalitede cevap verme olasılığı artıyor. Tamam mı? Bu da öyle bir parametre. Bir de quantization diye bir parametremiz var. Şimdi bu sayfa değişmiş. Eskiden burada şeyleri gösteriyordu. Bu tip bilgileri burada var mı? Yok. Acaba modelden modele değişiyor mu? Mesela bir tane şöyle doğru düzgün bütün tablolar halinde gösteriyorlardı. Yok. Tabii göstermiyor. Şimdi burada şu modellerin listesine gidelim. Quantization anlamak için. Şimdi model isimleri de bir garip oldu ya. Şuraya Q yazalım bakalım bir şey çıkacak mı? Mesela Q4 yazalım. Q4. Dediğim gibi uzak olduğum için bu değişmiş. Şimdi normalde şöyle Q4, işte 4 billion böyle isimlere şeyler koyuluyordu. İfadeler koyuluyordu. Buradaki işte o Q4 demek quantization'ı 4 demek. Buradaki Q4 dediği quantization'ın seviyesini ifade ediyor. Quantization da şu aslında. Model daha az bellek kullansın diye, biliyorsunuz bu modeller memorinin üstünde çalışıyor. GPU'nun üstünde çalışıyor. GPU'nun memorisinin üstünde diyelim. Daha az yer tutsun diye bir optimizasyon işleminden geçiriliyor. Burada quantization deniyor. Gibi aslında BMP formatındaki bir görseli JPEG'e çevirmek ya da PNG'yi bilmem neye çevirmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla kaliteyi çok etkilemeden mümkün mertebe. Dedim bunların her bir tanesi bu arada başlı başına çok derin konular. Benim uzmanlık alanım değil. Şu anda ahkam kesiyorum. O yüzden bunları anlayan edenler varsa bana çok büyük yardıra saydırabilirler. Ama çok fazla bahsedilmiyor bizim tarzımızdaki kanalların içeriklerinde. En azından bir işte dediğim gibi kulak aşinalığı olsun. Merakını cezbeden insanlar da gidip bunlara bakabilsinler. Temelde bu kadar. Yani bir model seçileceği zaman bu 3 parametreye bakıp 3 aşağı 5 yukarı belli bir deneme yanılma yapmışsanız anlayabiliyorsunuz. Bu benim bilgisayarımda düzgün çalışır, düzgün çalışmaz. İşte benim makinem bunu kaldırırdı, kaldırmazdı gibi kararları verebildiğiniz görece en temel parametreler bunlar. Dolayısıyla hikaye böyle arkadaşlar. Yani bir modeli seçerken bunlara bakıyoruz. Dediğim gibi fail etti. Yani insanlar evet anlatıyor. Öyle çalıştırdım, böyle arabanın içinde giderken hiç para vermeden yaptım. Doğru. Doğru. Eğer buna imkan sağlayan teknik altyapıya sahipseniz bunlar doğru ama çok da bizim gibi
normal sıradan kullanıcılar için şu anlık en azından çok da kullanışlı olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bir miktar daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Bir miktar daha lokalde çalışmak için, işleri nasıl söyleyeyim, internete bağımlı olmadan halledebilmek için bir miktar daha zamana ihtiyacımız var. Ama tekrar altını çiziyorum. Lokal LLM'ler görece iyi çalışıyor. Orada bir sorun yok. Ama bir miktar daha yol var. Umarım faydalı olmuştur. Değişik bir video olmuş olabilir. Çok emin değilim. Biraz darmadağın mı yine anlattım. Çok kestiremiyorum. Bir tık spontan oldu. Çünkü dediğim gibi deniyordum. Şurası patlayınca artık raconu kesmem gerekiyordu. Çünkü aklım sürekli kurcalıyor böyle olunca. Sizle paylaşmak istedim bu durumu. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın mı diyordum, ne diyordum. Umarım daha güzel içerikler üretebilir, sizlerle paylaşabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.